Herkese merhaba. Bir günde şehir gezme turumuzda bugün Fransa, Paris'teyiz. Arkamda Zafer Takı bulunuyor. Paris'in kalbi diye nitelendirilen bölge. Şu andaki resimde gördüğünüz gibi Paris'te her yol Zafer Takı'na çıkıyor. Hani her yol Paris'e çıkar dediğiniz yer aslında burası. Bu Zafer Takı'ndan sonra arkamda bulunan yoldan devam ederseniz Şanzelize yoluna çıkıyorsunuz. Hani şu pahalı eşyaların, alışveriş yapılabilecek yerlerin, restoranların ya da pahalı araba markalarının mağazalarının bulunduğu yer Şanzelize bulunuyor. Oradan devam ettiğinizde ise Louvre Sarayı'nın parkına ve ardından Louvre Müzesi'ne, hani şu Da Vinci Kodu'nun çekildiği, Da Vinci Kodu filminin olduğu yere çıkıyorsunuz. Şimdi hep birlikte Zafer Takı'nın arkasına geçeceğiz. Şanzelize'den yürüyeceğiz ve Louvre Müzesi'ne ulaşacağız. Bakalım bir günde Paris gezilebiliyor muymuş, bunu göreceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın ve başlıyoruz. Fransa'ya gelip de Disneyland'e gidemediyseniz Paris'te Şanzelize Caddesi'nde şubesi bulunuyor. İçeri girip hediyelik eşyalara bakabilirsiniz, bir şeyler alabilirsiniz, alışveriş yapabilirsiniz. Hemen yanında çok enteresandır, Stranger Things mağazası da bulunuyor. Daha önce bunu duymamıştım, görmemiştim. Çok da hayran olmadığım için uğramayacağım. Şanzelize Caddesi'nden 15-20 dakikalık yürüyüşten sonra Place de la Concorde denen meydana geliyoruz. Burada arkamızda gördüğümüz meydan. O meydanı geçtikten sonra hemen içinde bulunduğum parka çıkıyoruz. Park tamamen Louvre Müzesi'ni görüyor buradan. Düz bir yol şekilde parkın içinden yürüyerek Louvre Müzesi'ne ulaşabiliyoruz. Şimdi parkın içinden yürüyüp devam ediyorum. Louvre Müzesi'nin karşısında dönme dolap var. Akşamları binmek güzel olsa gerek. Gece manzarası güzeldir. Karşıda Louvre Müzesi'nin ve sarayının bahçesi bulunuyor. Çok yaklaştık. Louvre Müzesi'nin yanına geldim şimdi. Yanımda görüyorsunuz ünlü cam piramit bulunuyor. Cam piramitten içeri girip bilet alabilirsiniz. Başka girişleri de tabii mevcut müzenin. Bu cam piramitin önünde bazen çok fazla kalabalık olabiliyor. O nedenle farklı girişleri de mevcut. Louvre Müzesi'ni gezmek öyle kolay değil. Yarım gün, belki sindire sindire gezmek için neredeyse bir güne ihtiyacımız olduğu söyleniyor. Ama tavsiye ediyorum. Müzenin içi çok güzel. İçeride Mısır, Yunan, antik zamandan kalma önemli eserler var. Tabii Mona Lisa eseri de bulunuyor. Ben içine girmeyeceğim için şimdi devam ediyorum. Eyfel Kulesi'ne gideceğim. Eyfel Kulesi'nde görüşmek üzere. Ve tabii ki Paris'in olmazsa olmazlarından Eyfel Kulesi'nin yanındayım. Buraya kulenin tam arkasında bulunan Trocadero metrosundan inerek geldim. Metrodan indikten sonra iki bina arasından Eyfel Kulesi'ni göreceksiniz. Burada güzel resimler çekebilirsiniz. Ardından köprüden geçerek kulenin yanına geliyorsunuz. Kulenin sol tarafında girişler bulunuyor. Oradan bilet kuyruğuna girerek biletlerinizi alabilirsiniz. Yukarı çıkabilirsiniz. İlk katına çıkmak 17 euro. Eğer tamamen yukarı çıkmak istiyorsanız o da 26 euro. Ben bugün de yukarı çıkmıyorum.
Paris'e geldiniz ve Eiffel Kulesi'ndeki sırayı beklemek istemiyorsunuz. Ama Paris'i de şöyle bir yukarıdan panoramik görmek istiyorum diyorsanız size gelmeniz gereken yeri anlatıyorum şu anda. Montparnasse diye geçen bir yer. Bu kulenin en üst katına 20 euro ücretiyle çıkabiliyorsunuz. Ama bu 20 euro ücret yukarıya çıkmanıza tamamen değer. Size kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer şöyle bir Paris'i ve Eiffel Kulesi'ni en iyi şekilde nereden görebilirim diyorsanız. Bakın. Şimdi gelin içeri girelim. Ve hiç kimse yok. Aslında Eiffel Kulesi'ni görebileceğiniz en iyi noktalardan biri. Eğer siz de Eiffel Kulesi'ne daha önce çıktıysanız ya da Eiffel Kulesi'ndeki kuyruğu ve sırayı beklemek istemiyorsanız buraya gelebilirsiniz. Kimse yok. Kuyrukta beklemiyorsunuz. Tamam, ücret yine 20 euro. Fazla bir ücreti var ama Paris'i panoramik görebileceğiniz en iyi yer burası. Çok da bilinmiyor açıkçası. Eiffel Kulesi'ni en iyi şekilde görebiliyorsunuz. Paris'in tamamı ayaklarınızın altında. Evet, Eiffel Kulesi'nin bir anlamı var, bir özelliği var. Ama yaz ayında özellikle Paris'e geldiğiniz anda yukarı çıkmanın pek bir imkanı yok. Çünkü yaz ayında ki kuyruk inanılmaz fazla. Bu nedenle bence buraya gelin. Gördüğünüz gibi her şey var. Bunu Paris yazısıyla fotoğraf bile çekilebilirsiniz. Orada arkamda bir bar var. Belki oturup bir şeyler içebilirsiniz. Buraya nasıl geldim? Eiffel Kulesi'nin yanındaki köprüden 82 numaralı bir otobüs geçiyor. O otobüse bindiğinizde sizi direkt kulenin, bu binanın yanına getirecek. Kuleye çıkmanız yerine buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Şu anda Sacré-Cœur Bazilikası'nın önündeyiz. Fransa'da Notre Dame Kilisesi'nden sonra en çok ziyaret edilen yer burası. İnşası 1875 yılında başlamış, 1914 yılında tamamlanmış. Fransa'daki en önemli yerlerden biri ziyaret etmek için. Şehirden biraz uzakta, onun için yürümesi zor. Metro ile gelmenizi tavsiye ediyorum. Geldikten sonra da tabii bayağı bir merdiven de çıkıyorsunuz. Merdivenler de biraz zor ama yine de gelinmesi, görülmesi gereken yerlerden biri. Eskilerden büyük ihtimal burada görev yapmış din adamlarının kıyafetleri de bulunuyor. Tamamen bedava gezilebilen müze şeklinde bir kilise. Çok büyükmüş. Yukarıdan o kadar da büyük gözükmese de. Başta küçük bir yer olarak düşünüyordum ama bu Sacré-Cœur Kilisesi bayağı büyük. Üst katta, yani giriş katında yine en büyük kilise kısmı var. Alt katına girdiğinizde koridorlar, birbirlerine açılan küçük küçük yine kiliseler bulunuyor.
Gelip gezilmesi gereken bir yer. Önemli yerlerden biri. Şimdi de Kırmızı Değirmen filmiyle ünlü olmuş Moulin Rouge'un önündeyim. Hatırlarsınız 2001 yılında Ewan McGregor ve Nicole Kidman'ın oynadığı Kırmızı Değirmen filmiyle ünlü oldu. Paris'te illa da gelip görülmesi gereken bir yer değil. Ama filmden dolayı Paris'te ünlü olan bu gece kulübü yine gelip görmek ve fotoğraf çekmek için Paris'in önemli yerlerinden biri. Sabah başladığım Gare du Nord yani Paris'in kuzey garına geri geldim. Bugünkü gezim bitti. Burada sabah Gare du Nord yani kuzey garında başladım Paris'te ve farklı yerleri gezdim. Bunların hepsini bir harita şeklinde vermeyi düşünüyorum size. Eğer nasıl gezeceğiz diye sorarsanız benim gezdiğim haritayı takip edebilirsiniz. Birbirlerine yakın yerleri gezmeye çalıştım. Şu anda saat kaç? Şu anda saat 7:30. Kaldığımız şehre Saint Quentin'e geri dönüyorum. Paris'te bir gün geçirmiş, birçok yeri de görmüş oldum ama Notre Dame'ı görmedim. Notre Dame'a gitmek istedim ama etrafının kapalı olduğunu, yangından dolayı bir inşaat sürecinin devam ettiğini söylediler. O nedenle Notre Dame'ın bulunduğu adaya gitmedim ama neredeyse görmem gereken her yeri de görmüş oldum. Paris'i 360 derece panoramik gördük. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Paris'te bir günde bayağı da gezebiliyormuşuz, gezmiş olduk. Bu videoyu izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Diğer videolar için takipte kalmayı, kanala üye olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.